Kendinizi 18 kilometre yükseklikte ses hızının 2 katıyla ilerlerken ve pencerenizden dünyanın eğriliğini izlerken hayal edin. Bu bir bilim kurgu sahnesinden alınmış bir kare değil. 20. yüzyılın son çeyreğinde bu deneyim az sayıda insan için sıradan bir yolculuktu. Hızın ve lüksün gökyüzündeki simgesi, seçkin bir azınlık için ulaşılabilir bir hayaldi. Concorde, seyahati yeniden tanımlamak üzere tasarlanmış, insan zekasının en iddialı denemelerinden biri olarak tarihe geçti. Peki, böylesine ileri bir teknoloji neden varlığını sürdüremedi? Gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Her şey, teknolojik üstünlüğün ulusal bir gurur meselesi olduğu bir dönemde bir rüya ile başladı. Şimdi, Concorde'u yaratan o rüyanın ve o rüyayı besleyen dünyanın içine dalalım. Fikirden gerçeğe uzanan bu yol, tam 20 yıllık bir mühendislik ve siyasi irade maratonuydu. Her şey 1956'da bir komite kurulmasıyla başladı, 1962'de İngiltere ve Fransa arasında tarihi bir ortaklığa dönüştü ve nihayet 1976'da insanları kıtalar arasında ses hızının 2 katıyla taşıyarak ticari havacılıkta yepyeni bir çağ başlattı. Ama Concorde asla sadece bir ulaşım aracı olmadı. O, Soğuk Savaş döneminin bir simgesiydi. Sovyetlerin Su-144'ü ve Amerikalıların süpersonik projeleriyle kızışan teknoloji yarışında Avrupa'nın ortak gücünü ve prestijini temsil ediyordu. Hız bir ihtiyaçtan çok bir güç gösterisiydi. Ve böylece Concorde'un saltanatı başladı. İnsanlığın zaman ve mekan algısını değiştirdiği o kısa ama bir o kadar da parlak dönem. Concorde, yaklaşık 18.000 metre yükseklikte, diğer tüm ticari uçakların çok ama çok üzerinde, adeta uzayın sınırında süzülürdü. Bu irtifada gökyüzü artık bildiğimiz mavi değil, mürekkep siyahına dönmüş olurdu. Ve yolcular pencerelerinden dünyanın o belirgin, o muhteşem eğriliğini izlerdi. İşte bu olağanüstü yükseklikte ulaşılan Mach 2 hızı sayesinde Paris'ten New York'a normalde 8 saat süren bir uçuş, 3,5 saatin altına iniyordu. Zaman adeta bükülmüş, okyanuslar bir nehre, kıtalar arasındaki mesafelerse anlamsız bir detaya dönüşmüştü. Bu deneyimi en iyi özetleyenlerden biri yine bir Concorde pilotuydu. Bir yanda neredeyse bir savaş uçağı performansı, diğer yandaysa en lüks hizmet. İşte bu ikili Concorde'u bir uçaktan çok daha fazlası bir statü sembolü haline getirdi. Ancak bu parlak rüyanın ardında en başından beri var olan ve zamanla giderek derinleşen çok ciddi çatlaklar vardı. Şimdi o büyük hırsın ekonomik ve fiziksel gerçeklerle yüzleştiği o dönüm noktasına geliyoruz. Concorde'un belki de en büyük zaafı inanılmaz yakıt iştahıydı. Bakın, dönemin en popüler uçağı Boeing 747 ile kıyaslandığında yolcu başına neredeyse 3 kat daha fazla yakıt tüketiyordu. Bu durum onu ekonomik dalgalanmalara karşı son derece savunmasız bırakıyordu. Ve o büyük dalgalanma 1973'te petrol kriziyle geldi. Bir anda fırlayan yakıt fiyatları Concorde'un işletme maliyetlerini sürdürülemez bir seviyeye taşıdı. Havacılık endüstrisinin öncelikleri bir gecede hızdan verimliliğe kaymıştı artık. İşte bu yeni ekonomik gerçekler hava yollarını o tatlı rüyadan bir uyandırdı. Pan Am, TWA gibi devler de dahil olmak üzere başlangıçta 100'den fazla sipariş veren birçok büyük şirket siparişlerini teker teker iptal etti. En sonunda Concorde sadece onu üreten ülkelerin devlet destekli hava yolları olan British Airways ve Air France'ın filosunda kaldı. Ekonominin yanı sıra pratik sorunlar da vardı. Concorde'un ses hızını aştığında yarattığı o meşhur sonik patlama, yani yere ulaşan yüksek sesli bir şok dalgası, kara üzerinde süpersonik uçuşunun yasaklanmasına neden oldu. Kalkıştaki motorlarının çıkardığı aşırı gürültü havaalanı çevrelerinde ciddi rahatsızlık yaratıyordu. Ve tabii ki fahiş bilet fiyatları. Onu hiçbir zaman kitleler için gerçek bir ulaşım aracı yapamadı. Ve sonra rüyanın sonunu hazırlayan o trajik gün geldi. Bu sadece bir uçağın değil, bir dönemin de sonuydu. Tarih 25 Temmuz 2000. Air France'ın 4590 sefer sayılı uçuşu için her şeyin değiştiği an. Her şey korkunç bir talihsizlikler zinciriyle yaşandı. Kalkıştan saniyeler önce başka bir uçaktan piste düşen küçük bir metal parçası.
İşte her şeyi bu başlattı. Concorde'un tekeri bu parçaya çarptı, lastik parçalandı. Fırlayan büyük bir lastik parçası ağzına kadar dolu olan yakıt tankına çarparak bir şok dalgası yarattı. Bu dalga tankın içeriden yırtılmasına neden oldu. Sızan yakıt anında alev aldı ve uçağın kaçınılmaz sonunu hazırladı. Kaza raporunun vardığı sonuç, olayın ne kadar sıra dışı ve talihsiz olduğunu özetliyordu. Bu, sivil havacılık tarihinde daha önce hiç yaşanmamış türden bir arızaydı. Bu kaza, Concorde'un o güne dek kusursuz olan güvenlik imajını yerle bir etti ve kamuoyundaki güveni temelden sarstı. Kaza, zaten var olan sorunların üzerine tuz biber ekti. 11 Eylül saldırıları sonrası hava yolculuğuna olan talepteki keskin düşüş, sürekli artan bakım masrafları ve sarsılan güvenle birleşince o nihai karar verildi. 2003 yılında Concorde filosu kalıcı olarak emekliye ayrıldı. Concorde'un hikayesi bir yanıyla teknolojik bir zafer, diğer yanıyla ise ekonomik bir yenilginin öyküsüdür. Gökyüzünde zarif bir kuğu gibi süzülüyordu, ancak yeryüzünün gerçeklerine karşı her zaman kırılgandı. Onun hikayesinden öğrendik ki, önemli olan neyin yapılabildiği değil, neyin sürdürülebildiğidir.